Kıymetli arkadaşlar, bu videomuzda misyonerlik konusunu ele almak istiyoruz. Misyonerliğin tarihçesi, misyonerlerin gayesi, faaliyetlerinde kullandıkları metotlar, misyonerlerin yetiştirilme düsturları ve misyonerliğin İslam'la olan mücadelesine yer vermeye çalışacağız. Misyonerlik kelimesi günümüzde genellikle kiliselerin Hristiyan olmayan ülkelerde yaymak için oluşturdukları kuruluşlar ve bu kuruluşlarda faaliyet gösteren kimseler için kullanılmaktadır. Bu gaye için kurulan kuruluşlara misyon, bu misyonlarda görev yapanlara misyoner, bu faaliyetlere de misyonerlik deniliyor. Misyon, misyoner ve misyonerlik kelimeleri özel olarak Hristiyanlar için, genel olarak da diğer evrensel dinler için kullanılmaktadır. Böylece kendi dini inanç ve kanaatlerini bir ülkede yaymaya çalışan herkese misyoner denilmektedir. Misyonerler başka dinde, başka inanç ve düşüncede olan insanları mensubu bulundukları dine kazanmayı gaye edinirler. Misyonerlik faaliyetleri daha çok Hristiyanlar tarafından yürütülen bir faaliyet olduğu için misyonerlik denilince akla ilk Hristiyanlık ve Hristiyanlar gelmektedir. Hristiyan misyonerlerin gayesi yeni Hristiyanlar kazanmak, en azından kendi mensuplarını birlik içinde tutabilmek, Batı emperyalizminin etki alanını genişletmektir. Misyonerlik faaliyetlerinin tarihi miladi ilk asırlara kadar gitmektedir. Roma Katolikliği Avrupa'ya hakim olduktan sonra dünyanın her tarafında yaşayan insanları Hristiyanlaştırmaya çalışmıştır. Bu hedefine ulaşmak için önce kılıç yolunu denediler. Böylece Haçlı seferleri başlamış oldu. Bu seferler öncelikle İslam dünyasına yöneldi. Bu sırada dünyaya hakim olma gayesindeki Hristiyanlığı durdurabilecek tek din İslam, tek kuvvet Müslümanlardı. İslam günden güne ilerliyor, mensuplarının sayısı artıyordu. Hristiyan dünyası Müslümanların bu ilerlemesini kılıç zoruyla durdurmayı başaramadı. İslamiyet Türklerle güç kazandı. Türkler İslam'ı dünyaya yaymak için çalışıyorlardı. 17. yüzyılda Avrupa'nın merkezine kadar ilerlediler. Müslüman Türklerin başarısı Hristiyan kilisesinin başarısını bozmuş, İstanbul alınmış, İslam'ın gayesi, hoşgörüsü ve akla uygunluğu insanları büyülemişti. Bundan sonra silahla mücadele etmekle bir netice alınmayacağı kanaatine varan Hristiyanlar, Türkleri dolayısıyla Müslümanları durdurabilmenin yollarını görüşmek için kongreler düzenlemeye başladılar. Çeşitli ülkelerde bulunan görevlilerinden raporlar istediler. Sunulan raporlar değerlendirildi. Müslümanları içten yıkmaktan başka çare olmadığı anlaşıldı. Hatta bu arada İslam ülkelerine gönderebilmek için Arapçayı iyi bilen misyoner papazlar yetiştirecek okullar açıldı. Burada yetiştirilen papazlar İslam ülkelerine gönderildi. Misyonerlik faaliyetinin ana gayesi yeni propaganda metotlarıyla Hristiyanlığı yaymak, mensuplarını artırmak ve bu arada Müslüman olanları kandırmak, Hristiyanlığa kazandırmaktı. Hristiyanlığa kazandıramadıkları takdirde de onları kendi dinlerinden soğutmak, dinsiz yapabilmek yoluna başvurdular. Bunun için gizli çalışma metotları geliştirmişler, insanlara ve yaşadıkları yerlerin özelliklerine göre taktikler bulmuşlardır. Gerçekleştirdikleri bir kongrede İslam dünyasındaki tasavvuf ve tarikat anlayışı üzerinde durmuşlar, tarikat ve tasavvufa bağlılık konusunu tartışmışlardır. Şeyhleri veya ileri gelen müritleri kandırmak, kendilerine alet etmek, onları yanıltmak, bu gayeye ulaşabilmek için de eleman yetiştirip bu teşkilatlara sokmak yoluyla Müslümanları ikna edebilecekleri kararına varmışlardır. Çünkü açık düşmanlığın aynı şekilde karşılık gerektirdiğini bildikleri için sinsice hareket etmeyi tercih etmişlerdir. Bu konuda en tesirli silahın bu olduğunu bilerek sinsice hareket etme yoluna gitmişlerdir.
Misyonerlikle ilgili olarak bu bilgileri verdikten sonra şimdi de misyonerlerin çalışma metotları, misyonerliğin gayesi ve misyonerlerin yetiştirilme düsturları hakkında bilgi vermeye çalışalım. Misyonerler çeşitli metotlarla çalışırlar. Göstermelik olarak kanunlar çerçevesinde bazen açık faaliyetlerde bulunurlar. Ama çok defa gizli ve dolaylı çalışmalar yürütürler. Bu metotlarda her zaman din ilk sırayı almayabilir. Bilimsel ve sosyal sahalarda çalışmalarını yoğunlaştırır, vereceklerini bu kılıflar altında vermeye çalışırlar. Misyonerlerin faaliyetlerini yürüttükleri metotlardan birisi dini teşkilatlar kurmak ve yayın yapmaktır. Misyonerler önce faaliyette bulunacakları yeri tespit eder ve orada bir teşkilat kurarlar. Bu teşkilatı o bölgeye göre yetiştirilen elemanlar yürütür. Misyonerler kitab-ı mukaddesi, dini kitap, broşür ve dergileri o ülkenin dilinde yayınlar ve dağıtırlar. Çeşitli telkinler, maddi ve manevi yardımlarla Hristiyanlığı sevdirmeye çalışırlar. Müslüman olan ülkelerden geri kalmış olanların geri kalmışlıklarını istismar eder ve bunu İslam'a bağlayarak mensuplarını İslam'dan soğutmak isterler. Okul ve çeşitli tesisler açmak ve yardım yapmak faaliyetleri de onların kullandığı diğer bir metottur. Azınlıkta bulunan Hristiyan çocuklarının eğitim ve öğretimlerini içinde yaşadıkları toplumun çocuklarından üstün hale getirirler. Bu yolla bu okul ve kuruluşların propagandasını yaparlar. Böylece Hristiyan olmayan ailelerin çocuklarının da bu okulları tercih etmesini sağlarlar. Bu okullara çektikleri başka dine mensup çocukları Hristiyan yapmak için çalışırlar. Bunu yapamazlarsa onların en azından milli ve dini karakterlerini bozmaya uğraşırlar. Hristiyan çocuklarını ise daha da bilinçlendirirler. Bu okullarda yabancı dil eğitimi vermek görüntüsü altında misyoner papazları derslere girerek Hristiyanlık propagandası yaparlar. Misyonerlerin kullandıkları başka bir yol da maskeli teşkilatlar kurmaktır. Bu teşkilat mensupları kılık, kıyafet, dil, din, örf ve adet gibi kültüre yönelik yollarla içinde bulundukları toplumdanmış gibi görünür ve gayelerine ulaşmak için perde arkasından çalışırlar. Yani sinsi ve ikiyüzlü hareket ederler. Misyonerler Hristiyanlığı yaymak için gittikleri ülkenin önce dini, sosyal ve kültürel durumunu incelerler. O ülkenin kültürünü yozlaştırmaya ve yıkmaya çalışırlar. Milleti millet yapan maddi ve manevi değerleri yıkmak için gayret ederler. Önce mevcut kültürü eritme, sonra da ona istedikleri gibi bir şekil verme yolunu takip ederler. İslam ülkelerindeki faaliyetlerinde genç neslin dinden ve milli değerlerden uzak yetişmesi için çalışırlar. Bundan sonra hiçbir değer taşımayan kişilere bunalım devrelerinde kurtarıcı din olarak Hristiyanlığı sunarlar. Israrlı bir şekilde gayelerinin dünya barışını gerçekleştirmek olduğu üzerinde dururlar. Hristiyanlığın kolay, İslam'daki namaz, oruç gibi ibadetlerin zor olduğunu ileri sürerler. Haftada bir kiliseye gitmekle dini görevlerden kurtulmanın mümkün olabileceğini telkin ederler. İnsanların kiliseye giderek papaza günah itirafında bulunmaları halinde sorumluluktan kurtulup rahatlayacağını söylerler. Savaş, yangın, deprem gibi afet zamanlarını seçerek yardımlarda bulunurlar. Siyasi işleri çok iyi takip ederek Müslüman ülkelerdeki bazı gelişmeleri gayelerine göre yönlendirmek isterler. Dünya siyasetini, siyasi gelişmeleri yönlendirip Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek, Müslüman sayısını azaltmak veya Müslümanların elindeki tabii imkanları yok etmek için çalışırlar. İlmi edebi eserlerde, özellikle filmlerde konunun içine ustalıkla Hristiyanlığa ısındırıcı, Hristiyanlığı hoş gösterici sahneler yerleştirerek kafa ve gönüllere girmeye çalışırlar. Haçlı seferlerinde gerçekleştiremediklerini modern, ileri bir hayat görüntüsü altında müzik, tiyatro, spor ve siyaset gibi çeşitli yollarla gerçekleştirmeye çalışırlar.
Çeşitli yardım kuruluşları kurarlar veya kurulmuş olanlara girerler. Böylece fakir ve yoksul kimselerle temas kurarlar. Maddi yardım, yakınlık gösterisi, şefkat ve merhamet duyguları altında sempati toplar, insan çalmaya çalışırlar. Bu saydığımız metotları uygulayabilmek için yetiştirilecek olan misyonerlerin kültür seviyeleri ve hitabetlerinin mükemmel olmaları gerekir. Gittikleri veya içinde bulundukları toplumda kendilerini kabul ettirecek şahsiyet ve kabiliyette olmalıdırlar. Siyaseti, çalışma metotlarını çok iyi bilmeli ve uygulayabilmelidirler. Bu hedeflere ulaşabilmek için misyoner teşkilatları, misyonerlerin çok iyi yetiştirilmesine son derece dikkat etmişler ve eğitim konusunda da şu metotları uygulamışlardır. Misyoner olarak yetiştirilecek olan çocuklar ailelerinin izniyle en zeki ve çalışkan olanlar arasından seçilirler ve misyonerlik hizmetlerine göre eğitilirlerdi. Misyonerlik için seçilen kişi, misyonerlik yapacağı ülkenin okullarında özel eğitim altına alınırdı. Hedefine varabilmesi için bilinçlendirilirdi. Misyoner olarak yetiştirilecek olan kişiye Hristiyanlık iyice öğretilir, Hristiyanlık heyecanı verilirdi. Böylece misyonerlik hizmeti için dünyanın en ücra yerlerine seve seve gidecek şekilde görev bilinci ve sevgisi aşılanırdı. Misyonerlere mümkün olduğu kadar mesleki eğitimde verilirdi. Mesela doktorluk, misyonerlik faaliyeti için çok önemli bir vasıtadır. Hastane hizmetleri, hemşirelik, misyonerlik için en önemli ve etkili görevlerdendir. Her misyonere mali yönden küçük bir destek sağlanırdı. O da bulunduğu ülkedeki işsiz, fakir ve kimsesizlere mali destek sağlayarak Hristiyanlık propagandası yapardı. İslam ülkelerinde faaliyet gösterecek misyonerlere Arapça, İslami bilgiler ve İslam felsefesi öğretilirdi. Her misyonere ilahiyat eğitimi yanında diğer eğitimler de verilmeye çalışılırdı. Misyonerlerin birden fazla dil bilmesi teşvik edilirdi. İslam ülkelerinde dini eğitim verilen yerlerdeki zeki, fakir ve yardıma muhtaç öğrenciler belirlenir. Bu öğrenciler dil öğretme, maddi yardım, gezi imkanı gibi yollarla elde edilmeye çalışılırdı. Misyonerler bıkmadan, usanmadan propagandaya devam ederler. Netice alamayacakları insanların peşini bıraksalar da ümitlendikleri kişileri takip etmekten vazgeçmezlerdi. Arkadaşlar, misyonerlik konusunu ele aldığımız bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.